Cümleten selamünaleyküm değerli arı severler. Bugün 19 Mart Cuma günü. Tüm arı severlere hayırlı cumalar diliyorum. Bugün dostlar bu videomuzda arı böleceğiz. Ufak 4 çerçevelik bir ruşet kovanımıza hazır ana ile birlikte aynı yerde bölme yapacağız dostlar. Yalnız ana arımız bu yılın çıkan ana arısı değil. Elimizde bulunan mevcut ana arı ile bölme yapacağım. Yani herhangi bir 2021 ana arısı değil. Geçen yıldan kalma bir ana arı. Şimdi dilerseniz bölme yapacağımız kovana geçelim ve tane tane anlatalım. Dostlar demin bayağı bir aradık ama bulamadık ana arıyı. Mecbur sıradaki kovandan devam edeceğim. Bu aylarda arının üstünü çok fazla açık tutmamak gerekiyor. Olsun, bölünecek birden fazla arımız olduğu için sıkıntı yok dostlar. Onu da bulamadık ama bunu da buluruz muhtemelen. Olabiliyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Umarım bunu da buluruz. Şöyle arıyı öldürmeden. Bakın dostlar. Ben mum istiyorum diyor ama Mart ayı çıkmadan biraz zor buna mum vermemiz. Ne kadar sıkışık olursa o kadar iyi bizim için. Dostlar ana arıyı sonunda bulabildik. Şurada. Şimdi ana arıyı ayırıyoruz. Şimdi kenara koyalım. Ana arıyı bulduktan sonra işlemler çok daha kolay olacak. Dostlar bakın. Arılar çıkmaya başlıyor. Şurada bak. Oymaya başlıyor gözeneği. Çıkmaya yakın kapalı yavrulu bir çerçeve alacağız yeni kovanımıza. Dostlar çıkmaya yakın bir çerçeve aldıktan sonra yavru üstünde çalışan arılardan da sirkeleme yapacağız. Şimdi diğer kovana geçeyim. Çünkü bunda yapacağımız bir işlem kalmadı. Bir çerçeve aldığım için buna bir çerçeve eklemek istiyorum. O çerçeveyi de göstereyim. Çünkü dalak atmıştı arı dostlar. Bakın şu çerçeveyi ekleyeceğim. Düzenli bir çerçeve. Üstünde kemer var. Altta da yavru için yatak var. En dışın bir içine koyacağım bunu yani. Şimdi sonraki kovanımıza geçelim ve bölme işini bitirelim dostlar.
Dostlar, bölmeyi aynı yerde yaptığımız için bir çerçevenin yanına ekstradan 1 ya da 2 çerçeve arı sirkeliyorum. Çünkü geri çekecek arılar. Dostlar, bir çerçeve kapalı yavrulu arılı çerçeve aldık. Görüyorsunuz. Çıkmaya yakın. Daha sonra da bir çerçeve aynı kovandan, bunu aldığımız kovandan arı sirkeledik içine. Şimdi dışına gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Müthiş ballı bir çerçeve koyacağım kapak olarak. Şöyle arıyı öldürmeden. Sonra dostlar dışarıda ballı polenli bir çerçeve koyacağım. Şunu da şimdilik. Normalde buraya şurupluk koyuyorum ama şimdi köpük koyacağım. Ağzını kapatayım. Ana arıyı getireceğim dostlar. Dostlar, şimdi yaptığımız işlemleri toparlayalım ve bitirelim. Ana arımızı getirdik. Görüyorsunuz maşallah. Çok iri bir ana arı. Kek kısmı açık. Maşallah, görüyorsunuz. Güçlü bir arımızdan dostlar. Ana arısını önce kontrol ettik. Ana arısını olmadan çıkmaya yakın kapalı yavrulu bir çerçeve aldık. Ortaya koyduk. Sağına ve soluna ballı, mümkünse polenli birer tane çerçeve koyduk dostlar. Şimdi ana arımızı kek kısmı aşağı gelecek şekilde şu araya sıkıştırıyorum. Tamamdır. Şöyle öldürmeden. Şöyle şurayı da almak istiyorum. Çuvalı kapattığım zaman arı ölmesin diye. Hadi kızım, hadi kızım. Tamamdır. Şimdi dostlar, bölme işlemi bitti. Yavaşça çuvalını kapatıyorum. Kapağını da kapattıktan sonra dostlar artık nur topu gibi yeni bir kovanımız oldu. Genelde yavru üstünde çalışan arılar dostlar işçi arı olduğu için, yani yeni doğmuş arı olduğu için tarlacılar gibi eski kovanla çekme yapmıyor. Daha önce de bölme yapmıştık, hatırlarsanız onu da göstereyim size. Yine hazır anayla bölmüştük şu kovanımızı. Bir çerçeve kapalı yavrulu bir arı almıştık. Buna yem vermiştim, yemi çekmiş. Allah düştü. Göstermek istiyorum. Bunu da aynı yöntemle bölmüştüm. Demin böldüğüm gibi. Maşallah. Görüyorsunuz. Size ana arıyı göstermek istiyorum. Kontrol ettim. Ana arı yumurtlamaya başlamış. Ana arımız da burada. Direkt çıktı. Gözümüzün önünde hatta. Şurada dostlar. Maşallah. Kapalı yavruya da geçmiş. Şuralarda sulama bal var. Şurada sırlı bal var. Şurada kemerimiz var. Sırlanmamış. Çok güzel. Şu
çerçeve de gayet güzel. Bu kendini artık toparlar. Mevcudu var çünkü. Bir çerçevede olsa ısıtabilecek düzeyde mevcudu var. Mevsime tam girmeden dostlar buna bir çerçeve kapalı yavrulu arısız takviye verdiğimiz zaman uçuşunu seyredin bunu. Maşallah. Şimdi bunu kapattıktan sonra dostlar aynı işlemi bunda yapmış olduk. Üstüne taş koydum. Rüzgar sert eserse kapağı atmasın diye. Çünkü küçük, daha hafif bir kapak. Gördüğünüz gibi kovanı benimsemeye başladılar dostlar. Aynı aralıkta yaptık bölmeyi. Bir hafta sonra bunun durumuna hep beraber bakacağız. Bakalım netice ne olacak. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.